tek araçta gidelim yapalım. Kısaltması da TAG olsun. Martı TAG'la talep karşılama oranı %94. Sırf şu işte aldığım hayır duası bana bir ömür yeter bence yani. Abi kız istemeye gideceğiz işte falan, senin sayende yapıyoruz. Gelmek ister misin? Bir defa öyle bir şey oldu. Sivas'ın nüfusu kadar. Martı TAG ailesi, Martı TAG'dan ekmek yiyen insanlar. Şehir olsa Türkiye'nin en büyük 32. şehri şu anda. Türk insanının cebinden bu para böyle alınıyor abi. Bu dünyanın en büyük 17. ekonomisinde böyle çağ dışı bir sistem olamaz diyor yani. Bu konuya kendimizi, hayatımızı vakfettik neredeyse. Ya çözeceğiz ya çözeceğiz yani. Acı kabiliyetin ne yani? Acı eşiğin ne? Babasından parası olan çok adam var. İşte iyi okullarda okumuş çok adam var. Çevresi olan çok adam var. Var oğlu var yani. Hiçbirinin gram önemi yok. Hakikaten ya, zatüre 40 derece ateşte uçağa bindim. Dubai'ye gittim abi. Merhabalar Alper Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsın? İyiyim Allah aşkına, siz nasılsınız? Allah aşkına sağ olsun. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Martı ve TAG nasıl kuruldu, nereden ortaya çıktı? Abi Martı İstanbul'un ulaşım ihtiyacına cevap vermek için kuruldu. Yani ben yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Sen de İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'un ulaşım problemi ne seviyede olduğu ortada. Türkiye'ye en lazım startup teknoloji şirketi haliyle bir ulaşım şirketiydi. Biz de Martı'yı bir ulaşım süper app olarak kurduk. Yani insanları toplu taşımaya götürüp oradan getirecek, istediği mesafeyi rahatça gidebileceğini sağlayacak sistemlerin bütününü bir aplikasyon altında buluşturmak için, birleştirmek için kurduğumuz bir şirket Martı. Evet. Peki bu şimdi Martı ile TAG diyoruz. İsimler nereden çıktı? Kimin aklına geldi? Ya Martı şöyle, Martı şehir hayatında karşılaşabileceğin evcil olmayan tek hayvan. Özellikle İstanbul'da. Martı vahşi bir hayvan. Evcilleşmiş bir hayvan değil. Ama bizde simit yediriyor. Ya bizde simit yediriyor. Doğru ama vahşi bir hayvan sonuçta yani. İstanbul'un bence simgesi. İstanbul'da da bu arada ulaşımını en rahat sağlayan hayvan. Yani kedi, köpek, artık insan neyse arasında baktığında Martı istediği yerden istediği yere tık diye gidebiliyor uçarak yani. İstanbul'un boğazın simgesi olduğu için dedik ki bu çok güzel bir isim. Böyle başlayalım. Zaten şeyde başladık. Anadolu yakasının sahilinde başladık ilk skuterlarla. Oranın da martıları çok meşhurdur. Evet. O yüzden uydu yani. Peki TAG tarafı? TAG aslında TAG, tek araçla gidelim. Bu iş modelinin adı İngilizce ride sharing veya ride hailing diyorlar. Yani yolculuk paylaşımı. Evet. Neye dayanıyor bu? Normal aracı olan bir vatandaşın bir şirket kurup ek gelir veya işte tam zamanlı olarak bu işi yapması ve kendi aracıyla insanları bir yerden bir yere taşıması, aracını paylaşması manasına geliyor. O yüzden buna ride sharing diyorlar. Yolculuk paylaşımı diyorlar. Türkçesi yolculuk paylaşımı. Biz de dedik ki o zaman bunu şey yapalım. İnsanlara güzel anlatmak için tek araçta gidelim yapalım. Kısaltması da TAG olsun. TAG'ın manası o. Şimdi aslında cevap verdin Alper Hocam ama şu anda 151 ülkede bu paylaşımlı yolculuk zaten halihazırda 151 ülkede yönetmeliği var. yönetmeliği 196 ülkede uygulanıyor. Kullanılıyor. 151 ülkede bağımsız yönetmeliği var. Diğer kalan 40 küsur ülkede şey var. Yama şeklinde yönetmelikler yapılmış. Ama yine halihazırdaki kanunlar tabii. Olmadığı, dünyada bunun uygulanmadığı Kongo, Eritre, Kuzey Kore, Moğolistan. Küba'da yoktu, Küba'da başlamış 6 ay evvel. şu anda hepsi Bir de maalesef canım Türkiye'miz yani. Şu anda da zaten Türkiye'de en öne çıkan gündemlerden biri aslında. Özellikle İstanbul özelinde söyleyeyim. Maalesef. Peki daha detaylı bir şekilde bu paylaşımlı yolculuk nedir desem Eyvallah. nasıl Abi anlatırsın? paylaşımlı yolculuk çok basit. Tuşa basıyorsun baba. Senin evinin önüne biz araba gönderiyoruz. Ortamı 4.2 dakikada. Bu kadar basit. Senin ulaşılabilir şekilde, erişilebilir şekilde bir tuşla ulaşım hizmeti satın alman demek. Bak bu. Akıllı telefon, şimdi şuraya koydum. Cebimde yok. Akıllı telefondan her şeyi alabilirsin bugün. Evet. Battaniye alırsın, sandalye alırsın, içerik alırsın. Değil mi? Dizi film izlersin. Oyun satın alırsın. Yani satın alamayacağın hiçbir şey yok akıllı telefondan. Yalnızca Türkiye'de ulaşım var abi. Yani sen bugün Martı TAG üzerinden anca işte araç çağırabiliyorsun. Bize kadar satın alamıyordun. Ulaşım hizmetini sen telefondan satın alamıyordun. Bu alacak iş değil ya. Türkiye uzayda değil yani. Avrupa'nın işte dibindeyiz yani. Aynen. Bayağı Yazık, günah. Peki işte demin Alper Hocam 4.2 dakikada kapının önünde Doğru. oluyor dediniz ya. %94 bu şey. Söyle abi. Bu çok güzel bir rakam aslında. Ben mesela bazı uygulamalardan taksi çağırdığımda ya hiç gelmiyor ya da çok uzun sürüyor. Rüşvet istiyor senden önden. Diyor ki o uygulamalarda özellikle bir tane Amerikalı olan var. Önce taksimetre aç,
Bir de bahşişle çağır. Ya benim bildiğim bahşiş hizmet alındıktan sonra memnun kalırsan verilir. Evet. Öyle bir dolanmışlar ki yasanın etrafından. Sen taksimetre üstü fiyata gidebilmek için bahşiş teklif ediyorsun önden. TAG'da Allah'a şükür bak bugün bizim 190 bin sürücümüz var. İstanbul'da Silivri'nin köyleri ve Beykoz'un köyleri dışında, Şile'nin köyleri dışında biz sana 4.2 dakikada araç gönderebiliyoruz. Araç gönderme, sana araç bulma oranımız da %94. %90. Taksilerde buna talep karşılama oranı diyorlar bizim sektörde. Taksilerde İstanbul'da talep karşılama oranı %20'nin altında. Martı Tag'da talep karşılama oranı %94. Şimdi bunlara binaen ben şöyle bir soru soracağım. Rakamlar çok iyi. Peki burada size bu kullanıcılardan kesin bir yorum gelmiştir. Yani bunun özelinde çok güzel anısı olan ya da sizin bir yolcuyla karşılaştığınızda size bir anısını anlattı mı? Ya bir Eren, hikaye var mı? abi bak böyle hikayeleri dinlemek isteriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sırf şu işte aldığım hayır duası bana bir ömür yeter bence yani. Öyle hissediyorum. Ya kimin arabasına binsem? Şoförün. Bir defa şoförler abi Allah bin defa razı olsun senin sayende işte Martı sayesinde düğün yaptım. İşte çocuğum hastaydı şey yaptım okula gönderdim. Araba aldım, işte evlendim, çocuklara para gönderiyoruz artık Allah bin defa razı olsun TAG sayesinde. Şoförler inanılmaz memnun. Çünkü bu ekonomik darboğazda insanlara bir ekmek kapısı oldu. Bizim 190 bin şoförümüzün yarısı asgari ücretli veyahut emekli maaşı olan insanlar. Ek iş olarak yapıyorlar. Bir yarısı da full time bu işi yapıyor. O full time yapanlar da yeni işsiz kalmışlar. İş değiştirenler. Normalde bu insanlar evde oturup depresyonda olacakken arabası veya motosikleti varsa para kazanabiliyor. Yani bunların hayır duası yeter. Peki bunların arasında hiç spesifik var mı böyle yani spesifik bir olay? Beni şey olan oldu ya. Abi kız istemeye gidiyoruz bu akşam sen de gel. Senin sayende düğünü yapacağım. Bindiğim şeyin çocuğun arabasına abi kız istemeye gideceğiz. İşte falan senin sayende yapıyoruz. Gelmek ister misin? Bir defa öyle bir şey oldu yani. Çok güzelmiş. Evet. O zaman biraz da sistemin içine girelim. Bu tek sistem, Martı tek sistemi nasıl işliyor? Yani bir sürücü olmak istiyorum ya da bir yerden bir yere gitmek istiyorum. Bu sistem nasıl çalışıyor? Abi nasıl şöyle çalışıyor. TAG sürücü olmak için bize başvuru yapıyorsun. Adli sicil kaydın, ruhsatın, ehliyetin, arabanın 15 tane fotoğrafı bir sürü açıdan çektiriyoruz. Kendi selfin. Bunların hepsini sisteme yüklüyorsun. Sistemde biz senin mernes kontrolünü yapıyoruz. Selfilerinle ehliyetini eşleştiriyoruz. Arabanın standartları, kondisyonu iyiyse, bizim şartlarımıza uyuyorsa sen abi birisi telefon ediyor. Bir 5 dakika görüşüyorsun. Senin diksiyonuna bakıyor, konuşmana, işte nasıl yaklaşımına, tavrına bakıyor. Eğer okeyse onaylıyor. Sonra 5 yolculuk deneme sürücüsü oluyorsun. İlk 5 yolculuğun sonunda biz teker teker yolcuları arıyoruz. Diyoruz ki bu sürücü nasıldı? Bu sürücü çok iyiydi, memnunuz derlerse o zaman seni tam sürücü yapıyoruz. Tam hesabını açıyoruz. Haliyle sisteme girebilmek için bu kadar şeyden atladıkları için sürücüler, aşamadan atladıkları için çok daha kaliteli hizmet oluyor. Bir de her yolculuktan önce sürücüden selfie istiyoruz. Ki o hesabı başkası kullanmasın. Mesela taksilerde, taksilerin şey kartı var. Ama başkası şoför kartı var ama o ona veriyor, o ona veriyor. Kimin kullandığı belli değil. Bizde kimin kullandığını bilebilmek için her yolculuktan önce sürücü selfie çekiyor. O arabayla yaptığını bilebilmemiz için veya o motosikletle yaptığını, kayıtlı motosikletle yaptığını bilebilmek için 5 yolculukta bir de arabanın veya motosikletin plakasının fotoğrafını istiyoruz. Arkada yapay zeka eşliyor sistemde. iPhone'un Face ID'si gibi düşün. Evet, direkt kilit sistemi gibi. Aynen öyle. Peki bu Ulaşım Süper uygulaması gibi bir teknolojik çözümden bahsediyoruz. Burada yapay zekadan yararlanıyor musunuz? Ben en son şeyi okumuştum. Martı Zoba isimli bir yapay zeka şirketini almıştı. Bununla ne amaçlanıyor? Hedef ne buradaki yapay zeka konusunda? Şimdi şöyle, Boston'lı bir yapay zeka şirketi Zoba. İki ortak tarafından kurulmuş. İşte bir Harvard'lı, bir MIT'li. Mühendislerin çoğu MIT mezunu. Yatırımcıları çok büyük isimlerdi. İşte bugüne kadar 30 milyon dolar falan yatırım almıştı zannediyorum. Zoba'nın şöyle bir bize katkısı olacaktı. Ulaşım konusunda adamlar yıllarca çalışmış ve bir yapay zeka algoritması geliştirmiş. Bu yapay zeka algoritması optimizasyon yapıyor. Şunu söylüyor yani. Trafiğe bakıyor, hava durumuna bakıyor, o saatteki talebe bakıyor, geçmiş kullanıma bakıyor. Bunların hepsini teker teker hesaplıyor ve diyor ki sürücülere, sen diyor şu an sistemi açtın ya diyor Zeytinburnu'nda. Evet. Bakırköy'ün şu mahallesine doğru gidersen yolculuk alma ihtimalin artar diyor.
ısı haritası gösteriyor sürücülere. Böylelikle ne oluyor? Sürücüler talebin olduğu yere gidiyorlar. Boş boş gezmiyorlar. Aynı şey skuterlar için de işe yarıyor tabii. Niye skuterlar için işe yarıyor? Hangi skutura saat kaçta nerede biliniri tespit ediyor yapay zeka. Ve diyor ki sen bu skuturu şarj ettin veya depoda tamir ettin. Götür bunu diyor Zeytinburnu diyor işte Çırpıcı Parkı'na bırak diyor. Çünkü diyor cumartesi günü öğlen 12'de en yüksek yolculuk alma ihtimali burasıdır diyor. Bunu yapay zeka hesaplıyor. Şimdi biz bunu satın aldık. Abi sistemi bir çalıştırmaya başladık. Taksi ihtiyacının veya martı tak ihtiyacının en yüksek olduğu yerler neresi diye tahmin edersin? Şişli dersin. Beşiktaş dersin değil mi? Aynen. Hani belki Kadıköy dersin. Fatih dersin. Değil abi. Neresi? Abi çeper ilçelerde taksinin tesisi yok. İnsanlar ulaşamıyor. Gitmiyor. Taksiler turist peşinde olduğu için taksiler paralı müşteri peşinde olduğu için abi Tuzla, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, bak Gazi Osman Paşa, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, tamam mı? Güngören, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeli Evler. Buralarda yok abi. Hani en azından Beşiktaş'ta bulma ihtimalim var. En azından Kadıköy'de bulma ihtimalim var. Buralarda yok. Mümkün değil yani. Ölsen hastaneye gitmen lazım. Ya bir kötü haber geldi. Allah korusun annene bir şey oldu. Hastaneye gitmen lazım diyelim. Yok abi yok. Hani bulma ihtimalin %10 değil. 0. Ya Beşiktaş'ta gene %20, %30 ihtimalle buluyorsun. Bir şekilde ekstra para veriyorsun. İşte abi falan filan pazarlık ediyorsun neyse. Şeyde mümkün değil. Şimdi bu konularda da bir yönetmelik çıkması için uğraşıyorsunuz ya. Geliyor. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği aslında UKM'nin gündemine girdi. Doğru. Buradaki süreç nasıl işliyor? Bu yönetmelik çıkar mı ya da ne zaman çıkar? Bunun hakkında Bu neler yönetmelik diyebiliriz? çıkar mı diye bir soru yok, çıkacak. Yani Türkiye uzayda değil. 200 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Bak ortalama yaptığımız ankete göre bir sürücü 3.8 kişilik aileye bakıyor. Şu anda 190 bin sürücü var. 650 bin, 700 bin insan bu işten ekmek yiyor. Sivas'ın nüfusu kadar. Martı Tag ailesi, Martı Tag'dan ekmek yiyen insanlar şehir olsa Türkiye'nin en büyük 32. şehri şu anda. Ne olacak bu insanlar hani yönetmelik çıkmazsa uzaya mı gidecekler, aç mı kalacaklar? Böyle bir saçmalık olamaz. Yönetmelik illaki çıkacak. UKOME alt komisyonuna geldi, onaylandı. Komisyon kuruluyor şu anda yazılması için. Kurumlardan resmi görüşler isteniyor. Resmi görüşler geldikten sonra bu yönetmelik UKOME'de oylamaya girecek. Oylanacak. İnşallah UKOME'den geçecek ve böylelikle paylaşımlı yolculuk Türkiye'de yasal altyapıya bağlanmış olacak. Birçok kişi bu işten ekmek yok dedik ya. Bir de bu işin devlet kısmı var aslında. Buradan bir vergi olayı var. Burada devletin bundan kazancı ne olacak? Bu vergi olayı nasıl işleyecek? Taksiler bir şekilde siyasi güçlerini işte yaptıkları baskılarla vesaire basit usule tabi olmuşlar bir şekilde. Basit usule tabi şu demek. Yılda 5.000 lira vergi veriyorsun. Başka bir şey vermiyorsun. KDV yok, gelir vergisi yok, şu yok, bu yok. Ya bir taksi bugün günde 35 yolculuk yapıyor. 40 yolculuk yapıyor. Tamam mı? Ortalama yolculuk 300 lira. Yılda milyonlarca lira ciro yapıyor bu taksiler ama yılda ödedikleri vergi 5.000 lira. İşte hesaplıyoruz bunu taksi sektöründen. Yani matematiğini yapabilir. Bak ekranda izleyenler arkadaşlar yapın. 20.000 taksi var basitinden. Tamam mı? Günde bunlar 10.000 lira ciro yapıyor olsa ki daha fazla yapıyorlar. Tamam mı? Yılda milyar dolarlar yapıyor. Türkiye genelinde bizim hesabımız taksilerin cirosu 4-5 milyar dolar civarı. Ya normalde her sektörden aldığı gibi devlet vergi alsa %20-30 neyse. Bak burası şey değil mi? Bir medya kuruluşu. Buranın ödediği vergiler var, şu var, bu var. Her sektör gibi sen mesela maaş çalışıyorsan %30'unu devlet senden alıyor değil mi vergi olarak? Herkes gibi vergi ödese taksiciler yılda 1 milyar dolar vergi ödemeleri lazım. 1 milyar dolar yılda her yıl bir Marmaray demek abi. Taksicilerden 5 sene vergi alınsa İstanbul'a 5 tane daha Marmaray yapılır. Rahatlığı düşün. 5 tane Marmaray olduğunu yani. Biz kendimizi hesaplıyoruz. Paylaşımlı yolculuk geldiği zaman piyasayı 2 katına büyütüyor. Çok büyük rahatlık olduğu için tercih ediliyor. O yüzden paylaşımlı yolculukla birlikte bizim ödeyeceğimiz sadece, bizim sektörün, biz tabii 3-4 oyuncudan bir tanesi olacağız. Teker olamayız. Bizim ödeyeceğimiz sektör olarak 3-4 oyuncunun veya 5 oyuncunun neyse 1.9 milyar dolar. Bağkurlar da bunun içinde. Bu büyük para abi. Bayağı. Her yıl 2 tane Marmaray demek. Ya bunlar hakikaten büyük paralar yani ve bunlar çalınıyor. İstanbullunun
Geç İstanbulluyu. Türk insanının cebinden bu para böyle alınıyor abi. Ve işte taksi ağlarını besliyor. Plaka sahipleri yattıkları yerden gayrimenkul sahibiymiş gibi, tapu sahibiymiş gibi, bir hizmet aracı sanki bir gayrimenkulmüş gibi hizmet etmek üzere devletin sana verdiği bir görevi sen şahsi bir malın gibi plakayı kiraya veriyorsun, yattığın yerden milyonlar kazanıyorsun. Peki Alper Hocam, şöyle bir durum var. Şimdi ulaşımda sıkıntı var dedik, taksi sayısı vesaire sıkıntılı. Peki taksi sayısını arttırsak bu İstanbul'un ulaşım sorununu çözmez mi? Taksi sayısını arttırırsak ulaşım sorununu falan çözmez, kriz yaratır. Kaosu büyütür. Tamam mı? Şöyle bir şey bu. Kangren olmuş bir kolu sen tedavi etmek yerine ya biraz daha beklesin, kangren biraz daha ilerlesin dersen vücudu sarar, maazallah hastayı öldürür abi. Öyle bir durum bu. Bak. Problem taksi sayısında değil, problem sistemde. Plaka sahibi var. Aracı var, muameleci, galerici, şoför var. Şoförler karın tokluğuna asgari ücrete çalışıyorlar çünkü her gün 3.000 lira yevmiye kira ödüyorlar. O kiradan komisyoncu galerici parasını alıyor. O kalan mal sahibine gidiyor. Yani bir arabadan bir kişi ekmek yiyeceğine bir kişinin sadece karnı doyuyor, 2 kişi büyük para kazanıyor. Tamam mı? Bir plaka sahibi büyük para kazanıyor. Abi sen şimdi daha çok plaka eklersen bu sisteme daha çok köle gibi çalıştırılan İnsanlar. zavallı taksici yaratacaksın. Bak onlar da çok zor şartlarda çalışıyorlar. 2. O bataklığı yani galerici, aracı, komisyoncu, hanutçu ne dersen de Bağcılar Otocenter orada gidenler görürler. Orayı büyüteceksin. O pisliği büyüteceksin. 3. Daha çok taksi ağası yaratacaksın. Yattığı yerden para kazanmaya alışmış daha fazla insan olacak. Bu hiçbir şey çözmez ki. Ne kaliteyi arttırır, ne ekonomikleştirir, ne arabaların kalitesini geliştirir, ne şoförün davranışını, yaklaşımını değiştirir, ne şoförün kim olduğunu değiştirir. Hiçbir şey değiştirmez. Sadece problemli yapıyı daha da büyütürsün. Ne olması lazım? Abi rekabet gelmesi lazım. Türkiye'ye 2017'de Uber geldiğinde 2 sene içinde taksiler bayağı toparlanmıştı. Davranışlar değişmişti, konuşmalar değişmişti. Hatırlayın o zamanları yani. Şimdi gene aynısı olacak. Peki Alper Hocam, daha önceki cevaplardan birinde turistlere gidiyorlar demiştik ya taksiciler. Peki diyelim ki yurt dışından bir turist geldi. Bunların taksicilikte yaşadığı deneyimler oluyor. Bu deneyimler nasıl? Martı'yı mesela kullansalar nasıl olur? Ben sana bir söyleyeyim mi? Eskiden benim yatırımcıları işte gidiyorduk, sunumlar yapıyorduk. İşte Amerika'ya gidiyorduk, oraya gidiyorduk, buraya gidiyorduk, işte şey yapıyorduk falan yani şöyle yatırım yapın, Türkiye böyle iyi bir ülke, Martı böyle bir şirket falan. Artık taktiğim şu abi. Diyorum ki, rica ediyorum biz biletini alalım bir Türkiye'ye gel. Tamam mı? Geliyorlar. Normalde yatırımcı geldiğinde ona şoför vermen lazım, araba vermen lazım. Şey odur yani. Bu işin adabı odur. Vermiyoruz abi. Diyorum ki, kaç gün burası? 3 gün. 3 gün tag da kullanma, taksi kullan. Yemin ediyorum sana hepsi 3 günün sonunda Martı'ya para vermek istiyor. Başka bir ikna etmeme gerek kalmıyor yani. Görüyor adam diyor ki ya bu dünyanın en büyük 17. ekonomisinde böyle çağ dışı bir sistem olamaz diyor yani. Kaç defa kazıklandılar, kaç defa şey oldular. Sonra diyorlar ki tamam biz yatırım yapalım abi Martı'ya. Evet bu adam haklı. Evet doğru problem çözüyor. Hiç artık ben yatırımcıya taktiğim bu yani. Gel diyorum İstanbul'a. Boyutu gör, ülkeyi gör, şehri gör, ekonomik aktivitesini gör. Bir de ulaşım için taksi kullan. Diyorum abi 3. gün diyorlar tamam. Olay çözülüyor. Evet. Peki şimdi biraz daha şahsi sorulara gireceğim. Gir Bu baba. Martı ve TAG özelinde. Bu Martı'yı ya da TAG'i kurarken en büyük motivasyon ya da şu anda götürebilmenin en büyük motivasyonu ne Alper Hocam? Ne seni motive ediyor bu işi böyle canla başla götürürken? Abi bir mağduriyet var. Yani İstanbul'un çok ciddi bir mağduriyeti var. Ya hiçbir girişimci bu lobinin karşısında durmaya cesaret etmediği için İstanbullu bu eziyeti görüyor. Birinin dur demesi lazım. Yani bu cesareti gösterecek girişimci yoksa o girişimci olmak lazım. Sorun çözmek lazım. Yani beni motive eden şeyler de yani ben gidip bu Martı'ya harcadığım 5-6 seneyi Amerika'da başka bir şirket kurmaya harcasaydım çok daha büyük para kazanırdım büyük ihtimalle. Çok daha kafam rahat olurdu. Ama burada bu emeği verdiğim zaman bir manevi tatmini var, psikolojik bir o şeyi var. Yani sokağa çıktığında insanların o hayır duası o şeyi insanı çok motive ediyor. Şeyi düzeltiyor yani.
Peki bu etraftaki insanlar dışında da yakın ailenden nasıl tepkiler alıyorsun? Yani Abi- birçok şeye giriyorsun çünkü. Olaylı ortamlar da oluyor. Bu tarz şeylere ailen nasıl bakıyor? Abi ailem benimle birlikte zaten. Yani biz işi, gücü, her şeyi bıraktık. Babam benimle çalışıyor, kız kardeşim benimle çalışıyor, teyzem benimle çalışıyor. Biz ailecek bu işin içindeyiz yani. Kolları komple sıvadık, başka kimsenin bir derdi yok. Ailede başka konu konuşulmuyor. Yemek yiyoruz, bir araya geliyoruz, başka konu yok kimsede. Kimsenin başka bir hayatı yok çünkü yani. Aa bak kız kardeşim şurada oturuyor. Yani. Başka bir şeyimiz yok abi. Bu konuya kendimizi, hayatımızı vakfettik neredeyse. Ya çözeceğiz ya çözeceğiz yani. O yüzden ailecek bu işin içindeyiz sonuna kadar. Peki ilk başladığın zamanları hatırlıyor musun abi? Mesela Tabii. o zamanlar neler yaptın? Başına hiç zorluk geldi mi bu yolda? Yani zorluk derken bir girişim kurarkenki zorluk. Şu anda yaşadığın zorluklar apayrı bir olay zaten. Ama bir de bu işin başında Türkiye'de bazı para zorluklar bulamıyorsun olmuş. bak. Türkiye'de maalesef 50 milyon dolardan fazla yatırım almış teknoloji şirketi say. Trenyol, Getir, Martı. Hepsi burada. Belki Gram Games falan var oyun şirketleri. 5 tane abi. Ya komple yani Kaliforniya eyaletinin bir yılda startuplara yaptığı yatırım Türkiye tarihi boyunca yapılmış yatırımlardan daha fazla. Para bulamıyorsun. Para bulamadığın için hızlı büyüme yapamıyorsun. Global olarak rekabet edemiyorsun. Sürekli patinaj çekiyorsun yani. En büyük dert her zaman o. Eyvallah. Peki şöyle bir sorum daha var Alper Hocam. Şimdi birçok genç aslında bu dönemde girişimci olmak istiyor. Siz de şu anda girişimci olarak Türkiye'de en öne çıkan isimlerden bir konumundasınız. Peki girişimci olmak isteyen bir genç, girişimci olup olmadığını anlayabilmesi için kendine 3 tane soru soracak desin. Tek soru soracaksın abi. Nedir abi? Acı kabiliyetin ne yani? Acı eşiğin ne? Şöyle söyleyeyim. Bak. Şöyle düşünmeleri lazım. Mesela lise öğrencisi mi? Bizim hepimizi buraya yan yana sınıf arkadaşlarıma dizseler, sopayla dövseler, en son hangisi kalır ve acıya direnmeye devam eder diye düşünsünler. Eğer cevap ben dayanırım en çok acıya ise öyle başlasınlar abi. Tamamen acıya karşı mukavemet demek abi. Tamamen girişimcilik. Sadece bu bak. Çok akıllı adam var, çok zeki adam var, çalışkan herkes kendini paralıyor abi. Türk insanı çalışkan bir millet yani biz. Evet. Bizim millet öyle. Abi babasından parası olan çok adam var. İşte iyi okullarda okumuş çok adam var. Çevresi olan çok adam var. Var oğlu var yani. Hiçbirinin gram önemi yok. Bak. Ben ne girişimciler tanıyorum abi. Ne şeyleri var tırt. Tek ayırıcı özellik vazgeçmeyeceksin abi. Bütün konu bu. Yani senin başına ne gelirse gelsin devam edebiliyorsan stres kaldırma kabiliyetin yüksekse, stres için yüksekse o zaman yapacaksın. Anladın mı? Yani zora gelemeyen adam, stres altında dağılan adam Girişimciliğe. hiç bulaşmasın. Çünkü yani tahmin edemediğin testlerden geçiyorsun. Tamamen psikolojik mukavemet olayı. Başka hiçbir şey değil. Hiç peki yatırım alırken birçok yerden yatırım aldığınızı farz ediyorum. Burada çok yaşadığınız bir zorlu bir anı var mı? Hiç böyle parasız kaldığınız, ne yapacağız? Abi ne oldu biliyor musun? Bak mesela ben sana. Zatürre oldum. Tamam mı? Niye zatürre oldum? Martı ilk zamanlarında paramız yoktu. Ben de sahada çalışıyordum. Çarpıldım yani. Üşüttüm. Çok kötü. Konuşurken öksürüyorum yani. Nefes alamıyorum neredeyse. Abi tak telefon. Bizim Beco diye yazılan bir yatırım fonu vardı. Dubai'de. Onlar bize yatırım yapmak istiyor. İstanbul'a bir sefer gelmişlerdi. Bu sefer biz oraya gidelim diye çağırmışlar. Abi yataktan çıkacak halim yok. Serum üstü serum, antibiyotik iğneleri falan filan biliyor musun yani? Zatüre. Abi kalktım uçağa bindim. Yani ateşim belki 40-41 derece. Dubai'ye indim. Yani dışarısı 45 derece. İç mekanlar 18 derece. Yani zaten inanılmaz yıpranmışım, hastayım falan filan. Abi hiç gık demedik abi. Gittik toplantıya. Toplantımızı yaptık abi. Adamlar dediler oğlum sen niye geldin, nasıl geldin dedim yani ihtiyacımız var abi demek niye geldin. Adamlar ona oldular ya, dediler ki ya bu çocuk bu halde bu geliyorsa demek ki falan filan. Bayağı o iknacı faktör oldu yani. Hakikaten yani zatüre 40 derece ateşle uçağa bindim. Dubai'ye gittim abi. Yani yürüyecek halim yok. Yani havale geçirmek üzereydim ya. Öyle bir şeydi yani. Gittik abi. Görevimizi yaptık yani. Eyvallah, elinize sağlık Alper Hocam. Benim Eyvallah. sorularım bitti. Eyvallah. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Aslında TAG, tek araçla gidelim. Bu iş modelinin adı İngilizce ride sharing veya ride hailing diyorlar. Yani yolculuk paylaşımı.